Yeni yıla doğru ilerlerken dizi sektöründe peş peşe final haberleri gelmeye başladı. Bazı diziler final kararı alırken bazıları ise finale doğru hızla ilerliyor. Artan dizi maliyetleri ve reyting durumları en önemli etken oldu. Bu videomuzda final yapması kesinleşen ve finale doğru giden, reytingleri düşen veya yetersiz seviyede kalan tam 15 diziyi ele alacağız. Hemen başlayalım. ATV'nin gizemli dramı Aynadaki Yabancı son bir ayda reytinglerde çöküş yaşadı. Bu nedenle beklenen erken final kararı geldi. Son gelişmeyle dizi 7. bölümüyle final yapacak. Zira son yayınlanan bölüm reytinglerde ilk 10'a giremediği için kanal 7. bölümü veda olarak planladı. Belki de siz bu videoyu izlerken dizi çoktan final yapmıştır. Star TV dizisi Kral Kaybederse ikinci sezonunda beklenen başarıyı yakalayamadı. Halit Ergenç, Aslan Gürbüz, Merve Dizdar üçlüsünün başrolünde olduğu dizide son bir ayda reytinglerde dalgalanma yaşandı. Son bölümlerde genel olarak totalde 3-4 arası reyting alan dizi neredeyse ilk 10'a zor giriyor. Kısacası dizinin bu sezonki reytingleri yeni sezon için net olarak yetersiz seviyede. Final riski çok yüksek. Henüz final kararı alınmadı ancak düşüş devam ederse ki öyle görünüyor final kaçınılmaz olacak. Now TV'de yayınlanan Ben Leman dizisi hakkında da final söylentileri bir hayli yayıldı. Komedi ve dram temalı dizi yayınlandığı ilk bölümünden bu yana ortalama reytinglerin altında kaldı. Son bölümüyle de 3 kategoride düşüş yaşandı. Mizah ve aile dinamikleriyle dikkat çeken dizi için 3 reyting bandı finalin habercisi demek. Şimdilik erken final kararı yok. Dizi bir süre daha devam edecek ancak ömrü çok uzun değil. Her an final kararı alınabilir. İlk 3 bölümüyle çok düşük reytingler alan dizi için erken final kararı verildi. Sürdürülemez reytingler alan dizi için 4. bölümde final yapma kararı alındı. Muhtemelen siz bu videoyu izlerken dizi çoktan final yaptı bile. Böylece yeni başlayan bir dizi daha kısa sürede ekranlara veda etti. ATV'nin Gözleri Karadeniz dizisi beklendiği reytinglere bir türlü ulaşamıyor. Son olarak 2 senarist projeden ayrılma kararı aldı. Reytinglerde düşüş trendi yaşayan romantik dram dizisi totalde 4 bandına yakın reytingler alıyor ancak AB ve ABC1 kategorisinde çok düşük reytingler elde ediyor. Karadeniz hikayesi ve doğal mekanları ile ilgi çeken dizi rakiplerin baskısı altında. Totalde ortalamaya yakın reyting almasına rağmen diğer 2 kategoride ilk 10'a bile giremiyor. Dizi yayın hayatına iyi bir başlangıç yapmıştı ancak son gidişata göre reytingler toparlanmazsa dizi için sezon sonuna kadar final kararı alınacaktır. Now TV'nin yeni dizilerinden Sahtekarlar merakla beklenen diziler arasındaydı. Yargı dizisiyle adından sıkça söz ettiren başarılı senarist Tema Ergenekon'un kaleme aldığı dizi yayın hayatına iyi seviyede reytinglerle başladı ve umut vaat etti. Kısa süre içinde belli bir izleyici kitlesini yakalayan dizi son 2 bölümde reytinglerde düşüş yaşamaya başladı. Burak Deniz ve Hilal Altınbilek'in kimyası, entriga dolu hikayesiyle izleyiciyi yakaladı ancak pazar günleri teşkilatının ardından 2. sırada olan Sahtekarlar halihazırda 4-5 bandında olan reytinglerini biraz daha artırmazsa sezon sonunda final riskiyle karşı karşıya kalabilir. Umarız bu dizinin reytingleri daha da yükselir ve yoluna devam eder. TRT1'in epik tarihi dizisi Mehmet Fethiler Sultanı 3. sezonuyla yayında. Yeni sezon bölümlerinin reytingleri önceki sezonlara göre düşük seviyede. Örneğin Wikipedia verilerine göre 3. sezonun ilk 3 bölümünde AB izleyici sayısı sırasıyla 3.21, 2.88, 3.63 milyon gibi değerler gördü. Oysa geçen sezon 10. bölümde AB'de 7.3 milyon izlenmişti. Dev bütçeli dizi için elbette bir final kararı henüz yok. Ancak eski ivmesini yakalayamadığı için yeni sezon onayı önümüzdeki haftalarda alınacak reytinglere bağlı olacak. Now TV'nin Kıskanmak dizisi son bölümleriyle reytinglerini yükseltme çabasında. Örneğin 4 Kasım Salı akşamı yapılan ölçümlerde AB grubunda 1. sıraya yerleşmişti. Totalde ise daha düşük seviyede. Bir süredir sosyal medyada diziyle ilgili final kararı iddiaları dolaşırken yapımcıdan açıklama geldi. Açıklamada bazı hesaplarda çıkan söylentiler kesinlikle asılsızdır. Kıskanmak yeni bölümleriyle ekranda olmaya devam edecek denildi. Yani şu anda kesin bir final tarihi yok. Yeni sezon için yeterli reyting alıp almayacağı ilerleyen haftalarda netlik kazanacak. Dizinin son reytingleri çok kritik bir seviyede. Eğer bu seviyenin üzerine çıkarsa yeni sezon ihtimali güçlenir. Eğer bu seviyenin altına düşerse sezon sonunda final kararı alınır. Show TV'nin genç çiftçi ve toprak temalı yeni dizisi Bereketli Topraklar ilk 2 bölümüyle beklentileri karşılayamadı. İlk yayın akşamında totalde sadece 2.38 izlenme oranı, AB'de ise 1.92 reyting alınabildi. Yani dizi daha ilk 2 bölümüyle final sinyalini verdi. Bu düşük reytinglerle dizinin devam etmesi imkansız ve hatta kısa süre sonra erken final kararının alınması bekleniyor.
TRT1'in sevilen aile dizisi Gönül Dağı son bir ayda reytinglerde hafif bir dalgalanma yaşadı ve uzun zaman sonra zirveyi Güler ve Günahlar dizisine kaptırdı. Dizinin izleyici kitlesi hala iyi seviyede ve özellikle totalde 5-6 bandında reytingler almayı sürdürüyor. AB grubunda ise daha düşük seviyede. Sevilen dizi için henüz bir final kararı yok. Reytingleri önceki sezonlara göre düşüşte ama hala iddialı konumda. 5'in üzerindeki total reyting ortalaması TRT'nin uzun soluklu projelerine olan güvenini pekiştiriyor. Ancak yine de bu sezon sonunda Haziran ayında 6 sezonluk maceraya son nokta koyulabilir. Star TV'nin duygusal dramı Sahipsizler son bir ayda düşüş eğilimli bir grafik çizdi. 5 Kasım Çarşamba günü yayınlanan bölümünde total reytingi 5.25, AB grubunda da 1.97 civarında tutundu. Totalde alınan reytingler ortalama düzeyde ve iyi sayılabilir cinsten. Ancak özellikle yüksek reklam gelirlerinin döndüğü AB grubunda ortalamanın çok altında reytingler alınıyor. Eşref Rüya'nın bir hayli gerisinde kalan Sahipsizler, kuruluş Orhan'ın başlamasıyla duraklama ve gerileme dönemine girdi. Dizinin reytingleri ve etkileşimi bu sezon sonuna kadar yeterli seviyede ancak 3. sezon ihtimali fazlasıyla zor görünüyor diyebiliriz. Kerem Bürsin ve Lizge Cömert'in başrolde olduğu Çarpıntı istediği reyting grafiğini yakalayamadı. Totalde 3-4 arası reyting alan dizi AB grubunda 3 barajının altında kalıyor. Pazar günleri Teşkilat ve Sahtekarlar dizisinin gerisinde kalan Çarpıntı eğer reytinglerini toparlayamazsa final kararı ile karşı karşıya kalacak. Erken final kararı alınmadı ancak düşük reytingler devam ederse bir dizi daha ekranlara veda etmiş olacak. Show TV'nin aksiyon dram türündeki dizisi Veliaht, ilk yayınlandığı haftalarda güçlü bir başlangıç yaptı. Bazı haftalarda reytinglerde zirveye yerleşen dizinin sabit bir izleyici kitlesi de oluştu. Totalde Halif'in çok gerisinde kalan ancak AB ve ABC1 kategorilerinde ortalamanın biraz üzerinde reytingleri alan Veliaht, 6 Kasım'da yayınlanan bölümüyle biraz düşüş yaşadı. Dizinin şu anki reytingleri sezon sonuna kadar fazlasıyla yeterli seviyede. Ancak ikinci sezon onayı alması için reytinglerini kesinlikle düşürmemeli. Bu çizgisini koruyarak biraz daha artırmalı. Aksi durumda tek sezonluk tadında bırakılan bir dizi olarak kayıtlara geçecek. İlk 2 sezondaki reytinglerinden çok uzak olan Bahar dizisi son bölümlerinde 3 kategoride de ortalama olarak 3-4 arası reyting alıyor. Salı günleri Kıskanmak, Mehmet Fethiler Sultanı, Gözleri Karadeniz, Kral Kaybederse gibi dizilerle rekabet halinde olan Bahar dizisinin halihazırdaki reytingleri 4. sezon için neredeyse imkansız seviyede. Sezon sonuna kadar rahatlıkla devam eder ancak sezon sonunda final yaparak ekran serüvenini sonlandırması bekleniyor. Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti için elbette alınan bir final kararı yok. Diziyi bu listeye koymamızın sebebi son haftalardaki reytinglerde yaşanan düşüş ve 4 sezonluk liderliğin kaptırılmış olması. Son bölümlerde önceki sezonların neredeyse yarısı kadar reyting alan uzun soluklu dizi gözle görülür bir şekilde düşüş yaşadı ve çok uzun bir aradan sonra zirveyi Taşacak Bu Deniz dizisine kaptırdı. Ayrıca birçok ayrılığın yaşandığı dizide yeni oyuncular ve yeni senaryolarla değişikliğe gidildi. Halihazırdaki reytingler ortalamanın üzerinde ve yapılan değişikliklerle daha da yükseltilmesi hedefleniyor. Ancak eğer reytingler giderek düşmeye devam ederse bu sezon sonunda fenomen dizi için final kararı bile alınabilir. Peki siz hangi dizileri izliyorsunuz? Sizce hangi diziler final yapmalı, hangileri yapmamalı? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka belirtin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.